Merhaba Mehmet Hocam. Öncelikle davetimizi kabul edip size sorularımızı sorma fırsatı verdiğiniz için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. İsterseniz sorulara geçelim o Lütfen. zaman. Ailem ders için bilgisayar kullanmama karışmıyorken ders dışında internet ve teknolojik aletleri kullanmama karışıyor, sınır koyuyor. Sizce bunu neden yapıyorlar ya da neden koymak zorundalar? Şimdi şöyle, mesela bilgisayarı kullanmanla alakalı bir problem yok. Ders için istediğin kadar kullan diyor. Saat sınırı olmaksın, süre sınırı olmaksın istediğin kadar kullan diyor. Niye? Faydalı kullandığını düşünüyor. Ama ders dışındaki kullanımlarında fayda görmüyorsa ve çok fazla ciddi anlamda vakit kaybediyorsan o zaman senin için endişeleniyor olabilirler. Çünkü gelişim döneminde sizin her dakikanız, her saniyeniz çok kıymetli. Belli şeyleri kaçırmamanız lazım. Hem ileri gitme anlamında, kendinize katma anlamında hem geri gitmeme anlamında bir şeyler kaybetmeme anlamında. Dolayısıyla muhtemelen şöyle bir düşünce olabilir. Ben anne baba olarak o düşünceye sahibim. Çocuğum ders çalışıyorsa iyi bir şey yapıyor. Ders çalışmak gibi başka iyi bir şey yapıyorsa yine yapsın. Ama vaktini ziyan edeceğini düşündüğüm ya da zarar göreceğini düşündüğüm bir şey kullanıyorsa orada bir ölçü koymakta fayda var. Bu hakikaten hepimiz için lazım. Sadece çocuklar için değil, gençler için değil, yetişkinler için de böyle ölçüler lazım. Evet, bir sonraki sorum da onunla ilgili aslında. Çünkü ailelerimiz biz gençlerin ekran başında vakit geçirmesine problem oluyor biliyorsunuz. Ama yetişkinler uzun süre ekranda vakit geçiriyor. Peki bu neden problem olmuyor? Olması lazım. Yani evet, normalde sağlıksız diyorlar. Eğer tabii sağlıksızsa sadece gençlerimiz sağlıksız. Kesinlikle yani size haklısın. Çok doğru bir bakış açısı bu. Bir şeyin zararı varsa döneme, gelişim, içerik anlamında döneme göre değişebilir. Gelişim açısından değişebilir ama hiç kimse için, kaç yaşında olursa olsun, ne kadar bilgili olursa olsun, ne kadar dikkatli olursa olsun, hiç kimse için sınırsız, ölçüsüz bir kullanım olmaz. Dolayısıyla anne babamız da dahil olmak üzere, öğretmenimiz de dahil olmak üzere yaşayan herkesin kendine kullanımla alakalı bir ölçü koyması lazım. Bu ölçü içerik ölçüsü de olması lazım, süre ölçüsü de olması lazım. Tabii çocukların ve gençlerin gelişim dönemi kritik bir dönem olduğu için daha fazla bir hassasiyet var. O yüzden belki onların yetişkinlerin çerçevesi birazcık daha geniş olabilir ama çerçevesiz, ölçüsüz, sınırsız bir kullanım kimse için yok. Evet, zaten günümüzde de sorun bu aslında. Tüketmek, sınırı koymamak. Evet, kesinlikle öyle. Sınırsız tüketim. Kesinlikle öyle. Dolayısıyla anne babalar böyle bir kontrolsüz tüketimde bulunuyorlarsa ve çocuklarına sen kontrollü tüket diyorlarsa hiçbir anlamı yok. Evet. Aslında burada çocukların da bir rolü var herhalde. Çocukların uyarması gerekiyor yetişkinleri. Evet, Yetişkinlerin doğru. çocukları uyardığı gibi biz de uyarabiliriz. Uyarabiliriz. Bilakis uyarmamız lazım. Çünkü yetişkinlerde şöyle bir şey var. Yetişkinler teknolojinin, dijital dünyanın göçmenleri. Onlar doğduğunda dijital dünya yoktu. Siz yerlisiniz. Dolayısıyla dijital dünyayı birçok anlamıyla yetişkinlerden çok daha iyi bildiğiniz için uyarma anlamında aktif rol almanızda fayda var. Evet. Bununla bağlantılı olarak ben mesela bir dizi veya film izlediğimde onun uygunsuz olup olmadığını anlayabiliyorum. Daha işin içinde olduğum için. Buna rağmen ailem mesela ne izlediğime karışıyor, müdahale ediyor veya sınır koyuyor. O zaman neden yapıyorlar bunu? Şimdi şöyle, bazı şeyler bilgiyle çözülmüyor, tecrübe kazanmak gerekiyor. Dolayısıyla anne babalar tecrübe anlamında bizden daha iyi, çocuklardan, gençlerden daha iyi noktadalar. O günleri geçirmişler. Bu nedenle de bizim bilgi olarak veya bir çocuğun, bir gencin bilgi olarak tehlike görmediği bir şeyde anne baba sezgi olarak, tecrübe olarak tehlike görebilir. Bu anlamda anne babanın sezgisine ve tecrübesine itimat etmek çok önemli. Şöyle bir örnek vereyim. Bir dağa çıkıyorsun. Annen baban senden 300 metre yukarıda, sen 300 metre aşağıdasın. Annen baban diyor ki aşağıdan bir kurt geliyor diyor. Sen de bakıyorsun diyorsun ki yok gelmiyor. O metreden gözükmüyordur ama yukarıda 300 metre daha yukarı çıktığında o bakış açısından gözüküyordur. Dolayısıyla anne babaların sezgisine ve tecrübesine itimat etmek çok önemli. Hayat sadece bilgiyle anlaşılmıyor. Sezgi ve tecrübe de çok önemli. Dolayısıyla anne babamız bizi bir konuda uyardığında veya bir konuyla alakalı müdahalede bulunduğunda oturalım konuşalım, bize anlatsınlar. Biz de anlamak için dinleyelim. İkna ederlerse devam edelim. İkna etmiyorlar ama onlar çok açık ve net bir şekilde buna inanıyorlar. Onların rızasını alalım. Evet. O zaman diğer soruma geçeyim ben. Gündemde bulunan
bir sürü dizi, film gibi, oyun gibi içerikler var. Ben bunları takip edemiyorum mesela. Ailem izin vermiyor. Yaşıtlarım, arkadaşlarım takip ederken ben takip edemiyorum. Böyle olunca bu durum, ben arkadaşlarımın sohbetine de karışamıyorum. Böylelikle dışlanmış hissediyorum. Böyle bir durum olduğunda ne yapmalıyım? Ya da arkadaşlarımı bilinçlendirmem gerekiyorsa nasıl bilinçlendirmeliyim? Şimdi bir tane reklam var. Gazoz olma efsane ol diyor. Şimdi akıntıya kapılmak gazoz olmak. Herkes aynı filmi konuşuyor, ben de aynısını konuşayım. Herkes aynı şarkı dinliyor, ben de aynı şarkıyı dinleyeyim. Herkes aynı giyiniyor, ben de öyle giyineyim. Bu akıntıya kendini kaptırmak. İnsanın kendi gündeminin olmaması, kendi önceliklerinin olmaması, kendi hedeflerine sahip olmaması demek. Bu insanı iyi bir yere götürmez. Çünkü her insanın kendine özgü nitelikleri var, özellikleri var, ilgileri var, becerileri var, kabiliyetleri var. Bunları işlemek, geliştirmek, ilerletmek çok kıymetli bir şey. İnsanı kendine özgü ve insanlığa çok katkılı bir noktaya getirebilir. Ama herkes gibi olursan, herkes gibi düşünmeye, herkesin yaptığını yapmaya başlar ve makineleşirsin, otomatik robot haline gelebilirsin. Bu tehlikeli bir şey. O yüzden bir insan efsane olmak istiyorsa, gazoz olmak istemiyorsa o zaman bir kendi gündemi olacak, kendi öncelikleri olacak, kendi hedefleri olacak, kendi değerleri olacak ve arkadaşlarına bunu bulaştırmaya çalışacak. Onlardan etkilenen değil, onları etkileyen olacak. Bu zor bir şey, söylemesi çok kolay, bak hemen söyledim. Ama yapması zor bir şey ama kıymetli olan da bu. Dolayısıyla hayatla alakalı bir derdimiz varsa, başarılı, güçlü, mutlu olmak istiyorsak, sağlam durmak istiyorsak hayatta kendi gündemimize sahip olacağız. Kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın. Evet. O zaman ailelerimizin tavsiyelerini de dinlemek de daha doğru olur. Ailelerimizin tavsiyesini Yani muhakkak göz önünde bulundurmamız olarak, gerekiyor. evet. Zaten hayat bizim hayatımız. Yani düşünceler, duygular, beden, bizim bedenimiz, bizim düşüncelerimiz, bizim duygularımız. Nihayetinde kararı biz vereceğiz. Ama bu kararı verirken bir ikilemde kaldığımızda bizi seven, bizi önemseyen, bize değer veren, bizden daha tecrübeli insanların düşüncelerini, tavsiyelerini göz önünde bulundurmamızda fayda var. Yani şunu kastediyorum özet olarak söylersem. Bir popüler kültür var. Herkesin yaptığı, herkesin gittiği yol var. Bir de anne babamızın sevgi dolu tavsiyeleri var. Hangisi daha çok bizim iyiliğimizi isteyebilir? Bir marka mı isteyebilir? Bir model mi isteyebilir? Bir pop figür mü isteyebilir? Bir tüketim kültürünün ürünü bir şey mi isteyebilir? Yoksa anne babamız mı isteyebilir? Burada mesela demin dedin ya anne babalar kendileri kullanıyorlar da bize karışıyorlar diye. Burada şöyle bir nokta da var. Baktığımızda korona sürecinde de benzer bir şeyi yakaladık. Benzer bir sonuçla karşı karşıya kaldık araştırmalarda. İnsanlar kendilerinden çok çocukların hasta olmasıyla alakalı dertli. Kendilerinden çok çocuklarına hasta olmasına diye önlem tedbiri alıyorlar. Kendilerini o kadar sallamıyorlar, kendilerini o kadar önemsemiyorlar. Aman çocuğum hasta olmasın diye. Teknoloji kullanımında da benzer bir şey olabilir. Yani benim hayatım, anne babalar şöyle düşünebilir. Ya benim zaten çok bir hayalim yok, bir potansiyelim yok, varabileceğim çok bir yer yok. Ama çocuğumun varabileceği çok bir yer var. Potansiyeli çok, yapabileceği çok şeyler var diye kendi sahip olmadıkları güvene sizinle alakalı sahip olabilirler. Potansiyele sizinle alakalı inanabilirler. Dolayısıyla anne babalarda bunu çok görüyoruz. Kendisiyle alakalı, o sahip olmadığı hassasiyet çocukla alakalı oluyor. Niye? Çocuğu kendinden de kıymetli görebiliyor. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Anne babaların hayalleri çocukların üzerinde yaşanıyor falan. Ya o da var ama sevgi de var. Yani Ya anne evet. baba bu dünyada en çok neyi sever? Çocuğunu sever. Kendinden çok çocuğunu sever. Dolayısıyla fedakarlık yaptığında kendinden fedakarlık yapar çocuğu için. Dolayısıyla bu sevgiyi görmek lazım. Anne babanın çıkarsız sevgisini görmek lazım. Çıkarsız ilgisini görmek lazım. Bu sevgi ve ilgi dolayısıyla verdiği tavsiyeleri de göz önünde bulundurmak lazım. Bak göz önünde bulundurmak kelimesini önemsiyorum. Birebir illa yapmak zorundayız demiyorum. Göz önünde bulunduralım. Faydalı olduğunu düşünüyorsak, ikna olduysak, araştırdık, baktık, doğru olan buysa tercih edelim. Doğru değilse, yanlış varsa, eksik varsa anne babamızla konuşalım bunu, anlatmaya çalışalım kendimize. Zaten öyle olduğunda körü körüne inanırsak zaten düşünen veya sorgulayan insanlar olmadığımız için yine yanlış Yine yapmış sıkıntı oluruz. var tabii. Evet. Yani bütün hayatımız boyu birisi bizim adımıza bir şeyler mi söyleyecek? Evet. Yani bizim hayatımız o zaman anne babalarımız yönetiyor gibi olur. Evet. Bizim kendi fikirlerimiz olmaz. Yine popüler kültürün bir başka değişimi yazarız. Tabii aynen öyle. Yani bugün anne babamızın birebir dediğini kopyalarız sindirmeden, anlamadan, içselleştirmeden. Sonra anne baba yerine başka bir figürü koyarız ya da popüler kültürü koyarız. Aynen itaat ederiz. Bu sıkıntı. Şurayı çalıştırmak, burayı çalıştırmak lazım. Evet, sorun yine bizde başlıyor. Çözüm yine bizde bizde başlıyor. o zaman. Evet.
Peki hocam, internette ne olduğunu bilmediğimiz, rahatsız edici şeyler olduğunda, mesela internet zorbalığı biliyorsunuz çok yaygın. Böyle bir şey olduğunda ne yapmalıyız? Kime Asla kabul danışmalıyız? etmemeliyiz, asla normalleştirmemeliyiz, asla bu şekilde kullanmaya devam etmemeliyiz. Bunu muhakkak bir güvendiğimiz insanla, anne baba olabilir, anne babaya karşı konuşmakta rahat hissetmiyorsak başka güvendiğimiz bir insan olabilir. Ama bizden büyük olmasına, tecrübeli olmasına fayda var. Konuşup anlatmakta ve ondan tavsiye, destek istemekte fayda var. Bizi rahatsız eden bir şey, bir rahatsız etmeye devam etmesin. Biz kullanmaya devam etmeyelim o şekilde. Kullanım yolumuzu, yöntemimizi, içeriğimizi değiştirmemiz lazım demek ki bununla karşılaştığımıza göre. İkincisi, bize bir zarar vermemesi için, bizde bir etki kalmaması için de onu sağaltma anlamında, iyileştirme anlamında biriyle konuşmamızda fayda var. Tabii arkadaşlar dertleşelim, konuşalım ama tecrübe anlamında bizden daha tecrübeli birisinin olmasına fayda var ki daha serin kanlı ve doğru bir şekilde hareket etmek mümkün olsun. Çünkü ne olsa gelişim döneminde halen zihinsel olarak gelişimimiz devam ediyor ve karar verme mekanizmalarımız yeteri kadar fiziksel olarak gelişmediği için düşünce anlamında istediğimiz noktaya gelemeyebiliriz. Yani şu prefrontal korteks özellikle büyümeye, gelişmeye devam ediyor. O yüzden karar verme mekanizmalarımız bizim belli bir yaşa gelene kadar tam verimli çalışmıyor. O yüzden bu noktada karar verme mekanizmaları bizden daha verimli, tam performansla çalışan insanların desteğini almamız lazım. Bu yüzden anne baba var, bu yüzden abla abi var. Evet. Teşekkür ederim Ben hocam. teşekkür ederim. Tavsiyelerinizde istifade edeceğiz inşallah hayatımızda. Çok sevinirim. Bir işe yararsa bu görüşme, konuşmamız birilerine İnşallah faydalı hocam. olursa çok mutlu olurum. Çok teşekkür ederim Ben hocam. teşekkür ederim.